25 Ekim 2022 Salı günü. Akrep Burcu'nda bir güneş tutulması yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Akrep Burcu'nun 2 derecesinde saat 14.48'de Ay ile Güneş ve de Venüs kavuşuyorlar ve bir güneş tutulması meydana geliyor. Mars tarafından yönetiliyor ve Mars'ın, Venüs'ün aynı zamanda Merkür'ün etkilerinin güçlü olduğu bir tutulma yaşayacağız. Bu tutulma burçlarımız üzerinde nasıl etkiler bırakacak, hayatlarımıza nasıl yeni kapılar açacak, yeni sayfalar ve bazı bitişler getirecek, onlardan bahsedeceğim. Öncelikle lütfen yükselen burcunuza göre takip edin arkadaşlar. Daha sonra Güneş burcunuz ve daha sonra da Ay burcunuzu eğer biliyorsanız muhakkak takip edin. Özellikle Ay ve Güneş aynı zamanda yükselen üzerinde olan tutulmalar her açıdan etki edebilir bizlere. Evet, Koç ve yükselen burcu Koç olan kıymetli dostlar, tutulma sizin için önemli. Çünkü Mars tarafından yönetilen bir tutulma. Sizin yönetici gezegeniniz aynı zamanda Mars. Dolayısıyla da özgür iradenizi, hareketlerinizi olumlu yönde etkileyeceğini öncelikle söyleyebilirim. Çünkü tutulma yönetici Mars sizin yakın çevrenizden alacağınız desteği işaret ediyor. Tutulma ise finansal alanınızda meydana geliyor. Borsalar, krediler, borçlar, sigortalar, işte vergiler, faizler, miraslı konular olabilir. Beklenen alınacak paralar veya bir takım yeni girişimler için başvurular olabilir. Çünkü bir yeni ay sonuç olarak burası. Ve bu bir iş ortaklığına giriş olarak ben değerlendiriyorum. Veya evlilikle, ortaklıkla ilgili bir takım gelişmeleri tetikleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü Merkür tam o esnada ilişkiler evinizde. Tutulma özellikle ilişkilerinize de bir anlamda temas ediyor. Yani mesela eşiniz, eğer değilseniz evli, mesela kardeşleriniz veya yakın çevreniz veya onların aile yaşantılarıyla da ilgili olabilir. Miraslı konular, bir takım miras paylaşımları olabilir ve bunun etkileri yıl sonuna kadar sürecek. Özellikle Ocak ayının ortalarına kadar, Mars retrosunun bittiği sürece kadar burada bir takım zorlu, mücadeleli bir süreç olabilir değerli koçlar. Bu arada tabii ki Venüs de burada olduğu için ve Venüs de sizin ikili ilişkiler kısmınızı yönettiği için Akrep Burcu'nda. Dolayısıyla bazı ortaklı işlerinizde gerilimler oluşturabilir zaman zaman. Ve yakın çevre ilişkilerinizi aktifleştirebilir. Ve biraz yolculuklar kısmı, eğitimle ilgili konular, seyahatler, ticari anlaşmalar gibi sizi biraz daha sosyal alanda etkileyecek gelişmeleri hayatınıza getirebilir. Burada yeni başlangıçlar olduğunu varsaydığımızda da bence mesela bir maddi anlamda bir girişim söz konusu olabilir. Bir toplu para alma, mesela bir krediye başvurma gibi durumlar söz konusu olabilir ve bu anlamda da mesela bankaları ilgilendiren alanda mesela bir araç alabilirsiniz. Bir araç kredisine başvurabilirsiniz. Yeni bir girişim, yeni bir iş başlatmak için bir seçenek gelebilir önünüze. Bunun gibi konular daha çok gündeminizde olacak. Ama 25'inden itibaren burası birazcık daha terslikler yaratabilir. Çünkü Mars retro yapmaya başlayacak 25 Ekim'den itibaren. Dolayısıyla şu andaki gündeminizi biraz daha böyle korumak için çaba harcarsanız daha sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz sevgili koçlar. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan sevgili arkadaşlar, tabii ki tutulma ilişkiler evinizde, tam karşıt burcunuzda gerçekleşiyor. Diğer sabit grup burçlarda olduğu gibi hayatımızda önemli bir değişim, dönüşüm yaşama olasılığı en güçlü burçsunuz aslında. Yeni bir ilişkiye başlama olasılığı yüksek bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Mesela yıpranmış, bitmeye yüz tutmuş bazı ilişkileri artık geride bırakma süreci olarak da değerlendirebilirsiniz. Sizi çok yıpratmış mesela bir iş ortaklığı veya bir evlilik olabilir ya da başka bir ilişki olabilir. Bunlarla ilgili bir mücadele, bir sorumluluk alma veya yeni kararlar alma zamanı olacak sizler için. Şimdi tutulmada tabii ki Venüs de olduğu için ve Venüs sizin yönetici gezegeniniz. Tam karşıt evinizde ilerlerken dolayısıyla ilişkilerde bir takım zorluklar da çıkartabilir. Ama tam tersi
Sürpriz bir ilişkiye de başlatabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda. Doğum haritanızda tabii ki yerleşimler burada çok önemli. Ve bu süreç önümüzdeki 15 gün çok hızlı ilerler. Çünkü 8 Kasım'da bir ay tutulması, yine bir tutulma yaşayacağız. Bu defa sizin burcunuzda, Boğa burcunda olacak ve gerçekten çok ani gelişmeleri hayatınıza getirecek. Şimdi tutulmaya yine baktığımda Merkür biraz sanki sağlığınızla da ilgili olabileceğini söylüyor. İş hayatınıza bağlı bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Çünkü o alandan bir Merkür geçiyor. Onun yanı sıra Mars'a bakıyoruz. Tam tutulma yöneticisi para evinizde ve uzun bir süre burada hareketini sürdürecek. 2023'ün Ocak ayının ilk yarısına kadar hatta daha aktif olacak ve burada retro yapacağı için marjinal harcamalara biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Gelir gider kontrolü, gelir gider dengesi bir tık daha zorlayabilir. Özellikle yükselen burcu bir boğaysanız maddi konularda, yani ekonomi anlamında yükselen burca göre baktığımızda parasal anlamda en fazla sizi etkileyeceğini söyleyebilirim. Tabii ki şu da var, eğer doğum haritanız nasıl etki alıyor bilmiyoruz. Olumlu etki de alıyor olabilir. Bir takım çabaların mükafatlarını alma süreci olarak da düşünebilirsiniz. Mesela çok uzun bir süreç yaşamışsınızdır. Artık para kazanma anlamında, mesela maddi olanaklarınızın artması bakımından ve artık orada bir gelirlerinizi sabitleştirebilecek bir imkana da sahip olabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi ilişkilerinizle ilgili gelişmelere bağlı olacak. Belki bazılarımız yeni iş ortaklığı kuracak. Kimilerimiz belki evlilikleriyle ilgili farklı gelişmeler yaşayacaklar. İş ortaklıkları burada daha önemli gibi görünüyor bana. Özellikle işle ilgili. Ve şunu da söylemeliyim ki mesela bir partnerinizin, iş ortağınızın veya eşinizin, onun iş hayatı, onların sağlık durumuyla ilgili de bazı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Özellikle yükselen burcu boğa olan sevgili arkadaşlar. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar. Evet, tutulma sizin için de önemli. Hepimiz için çok önemli zaten. 6. evinizde bir tutulma. Genellikle günlük rutinlerinizin hız kazanacağı, hızlı gelişmelerin olacağı bir tutulma ve aynı zamanda tutulmayı yöneten gezegen Mars ve Mars sizin burcunuzda, ikizler burcunda ve uzun bir sürede 2023'ün ilk aylarına kadar burada seyahat edecek. Özellikle Ocak ayının 20'sine kadar olan süreçte tutulma etkilerini daha güçlü yaşayabilirsiniz. Öncelikle sağlıkla ilgili bir takım gelişmeler, yeni başlangıçlar, tedavi süreçleri, belki biraz cerrahi operasyonlar, ameliyatlar da olabilir hayatınızda. El, ayak operasyonları, eklemlerle ilgili konularda bir takım sıkıntılar varsa böyle bir cerrahi müdahale gibi durumlarınız da olabilir. Diğer yandan günlük hayatınız ve iş hayatınızı çok hızlı ilgilendiren bir zaman süreci olacak. Mars burcunuzda retro yapacağı için bir tık dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle sağlığınızla ilgili konularda herhangi bir önemli konuya girişmekteki, özellikle tutulma bu ayın 25'inden itibaren Mars'ın retro yapmasıyla daha güçlü etkilerini göstermeye başlayacak. Ocak ayının 20'sine kadar daha dikkatli bir süreç olmasını tavsiye ediyorum. Haritanız nasıl etki alıyor bilmiyoruz. Genel konuşuyorum ama özellikle yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar bu süreçte önemli kararlar alabilirler. Yön değişikliklerine gitmek isteyebilirler. Marjinal kararlar da çıkabilir bu arada. Mesleki anlamda olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir. Sağlıkla, güzellikle, estetikle ilgili bir değişim, görünümde bir farklılık isteyebilirler. Evcil hayvanlar, evcil hayvanlarınızı ilgilendiren onların sağlık sorunları, belki de bir evcil hayvan edinme potansiyeline sahip olacaksınız. Böyle bir süreç de söz konusu olabilir. Sevgili ikizler, diğer yandan ise biraz çocuklarla da ilgili bağlar ya da aşk hayatı bazı ikizler için yine gündemde, çünkü terazi burcu var orada. Merkür çünkü bu alanı işaret ediyor. Finansal konular,
parayla ilgili gelişmeler olma ihtimali yüksek. Çocuklarla ilgili, çocukların sağlığı olabilir, eğitim hayatları olabilir. Biraz daha günlük potansiyellerinizi bir tık yukarı taşıyacak bir süreç. Fakat Mars burcunuzda retro yapacağı için zaman zaman bazı durgunluklar da getirebilir. Hani bir enerjinin geri çekilmesi olarak değerlendirirsek eğer, hani biraz hareketlerde daha ağırlaşma olabilir. Biraz hızlı ilerleyememe gibi durumlar olabilir. Gecikmeler olabilir yaşantınızda. Bu tutulma önümüzdeki yılın ilk ayına kadar bu şekilde etkiler verebilir. Yönetici gezegeniniz Terazi burcunda Merkür ve Merkür'ün olumlu desteğini aslında alıyorsunuz. Aynı zamanda Merkür'ün bu geçtiği alan ilişkileri de işaret ediyor. Mesela aşk ilişkileri, genel işte keyif alma, motivasyonumuzu hayata tutunma motivasyonumuzu sağlayan durumlar, daha eğlenceli bir alan olduğu için finansal konuları yine aktif edebilecek bir süreç. Günlük hayatınızın oldukça aktif olacağı ama sağlıkla ilgili bir takım gelişmelerde, konularda özellikle Mars'ın retro yapacağı 25 Ekim 20 Ocak tarihleri arasında çok ciddi olmadıkça mesela bir operasyon önermeyiz retro dönemlerinde Mars'ın, ama tabii ki bunlar sıra dışı durumlar olabilir. Eğer hani acil bir durum olur falan, o zaman tabii ki diyeceğimiz bir şey yok. Belki de olması gereken kadersel durumlardır çünkü bunlar. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum sizlere. 1990 yılının Ekim ayından Ocak ayı 1991 Ocak yarısına kadar olan süreçte yaşadığınız konu, gündem, önemli bir şey varsa oralara bir göz atın isterseniz. Böyle benzer, aynısı değil kesinlikle, benzer durumlar, gündemler söz konusu olabilir bu tutulmayla birlikte. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan dostlar. Evet, tutulma en çok aslında sizin işinize yarayacak. Su grubunda size destek olan 5. evinizde, hayatımızdaki en keyifli alandır burası. Aşk hayatını tetikler, çocuklarla ilgili konuları, hayattan keyif aldığımız, motivasyon sağladığımız alandır. Sanatla da çok alakalıdır, yaratıcılıkla bu arada. Dolayısıyla bence mesela çocuklarınızın bir başarısı olabilir. Veya aşk hayatı ile ilgili bir hızlı başlangıç söz konusu olabilir. Yeni bir tanışma, yeni bir aşk burada alevlenebilir. Onun yanı sıra mesela olasılıklar arasında şimdi mesela 12. evinizden bir ikizler geçiyor. Burada bilinmeyen konuların ortaya çıkması olarak da düşünebilirsiniz. Bazı gizlilik varsa, mesela gizlilikle ilgili konular, perde arkası konulardan haberdar olabilirsiniz sevgili yengeçler. Veya sizin bazı gizli tutmak istediğiniz konular başkaları tarafından öğrenilebilir. Hani bunun gibi de durumlar olma olasılığı var. Gizli düşmanlıklara da bu arada en açık burç gruplarındansınız. Çünkü Mars'ın durumu özellikle Ocak ayına kadar, Ocağın ilk yarısına kadar burada bir tık daha böyle dikkat etmenizi işaret ediyor açıkçası. Tutulma 5. evde olduğu için müthiş bir yaratıcılık verecektir. Çok olumsuz etki alacağınızı düşünmüyorum. Çünkü diğer yandan aileyi de sanki ilgilendiren veya yaşam alanınızı ilgilendiren de bazı gelişmeler olabilir. Çünkü Merkür bu alanda. Ailevi konularla da ilgili olabilir gündeminize gelecek konular. Veya mesela bazı finansal konularda girişimleriniz var, yatırımlarınız var. Finans piyasalarını takip ediyorsunuz. Mesela o alanda sürpriz beklenmedik gelişmeler olabilir. Sosyal çevrenizi ilgilendiren kişiler, konular yine bu arada gündeminizde yer tutacak sevgili yengeçler. Aslan ve yükselen burcu aslan olan dostlar. Evet, tutulmanın en güçlü etki aldığı burçlardan bir tanesisiniz. Çünkü sabit grup bir burçsunuz. Tutulma tam hayatınızın, köklerinizin olduğu alanda. Aile ve konular, ev, yerleşim yeri, miraslar, biraz daha böyle sizin dışınızda, sizin büyüklerinizi, atalarınızı bile ilgilendirecek derin araştırmalar, köklü böyle soy ağaçları ile ilgili konular olabilir sevgili aslanlar. Burada bir yenilik, burada bir değişim başlayabilir. Çünkü bir yeni ay aynı zamanda tutulmanın enerjisi. Şöyle gelişmeler getirebilir hayatınıza. Yakın çevreniz de çok ilgi alanınızda bu arada. Mesela kardeşlerle olan bir takım yenilikler, girişmeler, kararlar, anlaşmalar veya anlaşmazlıklar
olasılığı olabilir. Ev almak, ev satmak, kiralamak, yeni bir ev sahibi olmak, mekan ve yer değişikliği en fazla sevgili aslanlar, özellikle yükselen burcu aslanların hayatlarında olabilir. Ve bunun yanı sıra da sosyal hayatında, arkadaş çevrenizde gelişebilecek konular, ki özellikle mesela aşk hayatı olan bir aslanın sosyal platformlarda ani böyle bazı gelişmeleri yaşatabilir bu tutulmanın etkileri, ki Ocak ayının ortalarına kadar çok güçlü, çünkü etkileri sürecek Mars'ın retro döneminin bitişine kadar. Evet, hayatınızda önemli gelişmeler olacak. Sosyal çevrenize, arkadaş çevrenize, oradaki ilişkilerinize bir tık daha temkinli yaklaşmanızı tavsiye ederim bu süreçte sevgili aslanlar. Başaklar ve yükselen burcu Başak olan dostlar. Evet, tutulma sizi direkt etkilemiyor ama Mars'ın kariyer evinizde bulunmasından dolayı etki tabii ki alıyorsunuz. Şimdi 3. evinizde bir tutulma. Yükselen burcu bilhassa Başak olan arkadaşlar, yeni şeylere birçok konularda heves edip girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni bir konuya başlamak, yeni bir eğitim mesela, yeni bir işe girişmek, farklı alternatifler denemek, araçlarla ilgili konular, yani iş trafiği ve özel hayatınızdaki eğitim ve öğrenimle ilgili konuları ciddi şekilde hızlandıran bir tutulma. Onun yanı sıra da yakın çevreyle olan bağlarınızın da yine çok güçlü olacağı, iş hayatıyla ilgilenen mesela bir başaksanız, burada sektör anlamında baktığımda gerçekten önemli gelişmeleri getirebilir. Bazı başarılar da getirebilir bu arada hayatınıza. Çünkü Mars'ın kariyer evinizden geçmesi mesleki anlamda özellikle önemli gelişmeleri hayatınıza taşıyabilir. Tabi burada doğum haritasının bulunduğu durum, aldığı açılar önemli. Şimdi Mars'ın bu tutulma anından itibaren ocağın ortalarına kadar Mars burada retro yapacak ve sizin mesela beraber çalıştığınız, işe almak istediğiniz veya birlikte bir proje hazırladığınız tüm insanlar böyle daha da fazla yoğun olarak hayatınıza yer alacak, ama Mars retro yapacağı için biraz orada geri kalabilir, istediğiniz noktaya ulaşamayabilirsiniz. Gecikmeler olabilir yani iş hayatınızda. Ve bunlar maddi olarak mesela kazançlarınızı da ilgilendiriyor. Çünkü tam tutulma anında bir terazi var, yani Merkür terazi burcunda. Parasal anlamdaki değerlerinizi işaret ediyor. 3. evinizde bir Venüs var. Mesela bir yakın çevre ilişkilerinizle olan bağlarınızdan bir maddi kazanç sağlama gibi gelişmeleri de bekleyebilirsiniz aslında. Çünkü Merkür sizin yönetici gezegeniniz. Merkür'ün durumu her zaman özellikle Başak burçlarını etkiler ve maddi konularda bence gelirleri anlamında, iş anlamında bence güzel gelişmeleri hayatınıza getirebilir sevgili Başaklar. Bunun yanı sıra tabii ki seyahatler de söz konusu olacak. İşler, ticari anlaşmalar, hukuki süreçleri de devreye sokacak bir tutulma alanı aslında. Veya mevcut durumları sonuçlandırabilir ama daha çok yeni bazı konuları aktifleştirecek. Bunun akabinde de bir takım Başak burçları bazı seyahatlere çıkacaklar. Yeni bazı konuları öğrenmek için daha hevesli olacaklar. Eğitim ve öğrenim için de çok önemli gelişmeler getirebilir. Genç mesela yüksek öğrenimle ilgili gelişmeler bekleyen Başaklar veya uluslararası konularda, yani yurt dışı ile ilgili bazı konularda gelişme bekleyen yükselen Başaklar için bu süreç, yani bu tutulma tam da burayı aktif edecek. İster maddi kazançlar, ister keyfi, ister eğitimle ilgili olsun, bu süreç özellikle yani bu önümüzdeki 3 ay çok güçlü şekilde çalışacak sevgili Başaklar. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan dostlar. Evet, tutulma para evinizde. Maddi anlamda yükselen boğalarla birlikte en çok aslında yükselen terazileri ilgilendiriyor bu tutulmanın parasal kısmı. Çünkü para evinizde bir tutulma ve bir yeni ay. Bu ne demek? Burada bir yenilik, bir girişim, kazançlarınızı arttırma yolunda yeni bir başlangıç olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer tabii ki tam olarak
para eviniz akrep kesiyorsa bu olacak. Çünkü tutulma 2 derecede olacağı için birinci evinize de denk geliyor olabilir ve bu hayatınızın başka alanlarına da aksayabilir. Genel olarak konuştuğumuz zaman tabii para alanına denk geliyor. Ve arkadaşlar aynı zamanda mesleki konular için de ve seyahatler, ticari konular için de önemli gelişmeler kaydedecek. Çünkü Mars'ın durumu sizin işinize yarıyor. Merkür'ün durumu işinize yarıyor. Merkür zaten sizin burcunuzda sevgili teraziler. Bence bu tutulmadan en karlı çıkabilecek burçlardan biri olabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle yükselen burcu terazi olan arkadaşlar. Şimdi tabii ki Mars'ın retro dönemlerinde biraz orada sıkıntılar olabilir. Mesela ticaret yapıyorsunuz veya bir eğitim, öğrenimle ilgili bir beklentiniz var. Bir yeni gelişme var. Mars retro yaptığında orada bazı gecikmeler söz konusu olabilir. Ve bu alanda da beklentileriniz biraz siz hani geciktiği için belki demolize olabilirsiniz. Ama sonuç olarak şöyle düşünüyorum ben. Yani sonuç itibariyle hava grubunda bir Mars her zaman retro da olsa bence sizin önünüzde önemli kapılar açabilir sevgili teraziler. Fırsatlar, finansal konular biraz daha yurt dışı ile ilgili olacağını söyleyebilirim. Farklı ülkeler, farklı şehirlerle ilgili olabilir. Eğitim, öğrenimle ilgili olabilir. Yeni iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Mesela bir sponsorluk alırsınız, bir reklam firmasıyla anlaşırsınız. Gerçekten mesleki anlamda çok güzel bir gelişme yakalayacaksınız sevgili teraziler. Ve tabii ki finans bakımından da ve bir gelecekle ilgili bir plan için bir maddi kaynağa ihtiyaç duyulacak. Ve bu maddi kaynak da önümüzdeki 15 gün çok yoğun olarak çalışacak. Belki bir kredi başvurusu, belki bir başka yerden bir talep, belki aile desteği gibi konular oluşabilir. Yakın çevrenizin belki desteğini alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum sevgili teraziler. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan dostlar. Evet, tutulmaya ev sahipliği yapıyorsunuz. Sizin burcunuzda özellikle akrep burcunun ilk günlerinde doğmuş bir akrepseniz kesinlikle hayatınızda çok önemli yeni sayfalar açılıyor. Hayat size yeni kapılar aralıyor sevgili akrepler. Akrep burcunun ilk 2 derecesi genellikle böyle maddi konuları sanki daha çok hareketlendirebilir. Hayatımızda bir takım sıyrılmak istediğimiz, bırakmak istediğimiz, bizi yormuş yüklerden arınma olarak da değerlendirebilirsiniz. Çünkü akrep yeniden doğuş, küllerinden doğmakla ilgili çok güçlü bir burç zaten. Siz çok güçlü. Burçların içinde en güçlü burçsunuz hatta. Yani hayat mücadelesinde en dayanıklı burçsunuz. Şu ana kadar hayatın sizi tüm yormuş aşamalarını geride bırakacağınızı düşünüyorum. Sizi artık gereğinden fazla sırtınızda yük oluşturmuş. Bu her şey olabilir. Bu bir duygu olabilir, bir kişi olabilir, maddi ağırlık olabilir. Bazı böyle sırlar olabilir. Hani bilinmeyen şeyler olabilir. Bunların hepsinden arınabilir. Bunların hepsini bırakabilir ve çok rahat bir şekilde bundan sonra önünüze bakabilirsiniz sevgili akrepler. Borçlarınızdan kurtulabilirsiniz mesela. Finansal anlamda destek sağlıyor. İlişkilerinizden elde edebileceğiniz bazı destekler sayesinde mesela. Bu anlamda burası çünkü çalışacak. Özellikle tam da bu alanda bir ay tutulması da yaşayacaksınız 7. evinizde. Eşiniz, partneriniz, hayat arkadaşınız, yoksa belki bir sevdiğiniz birisi, bir iş ortaklığı mesela burada yeni başlayabilir veya yeniden yapılandırmak derken bir sonun başlangıcı olarak da düşünebilirsiniz. Aslına bakarsanız evet, birçoğumuza şöyle yarayacak, böyle yarayacak diyorum ama bence akrep burçlarının hayatını yeniden şekillendirmesine yardım edecek bir süreç. En güçlü etki alıyorsunuz. Dediğim gibi ilk derecelerde eğer doğmuşsanız akrep burcunun ilk günlerinde tabii ki birebir etki alıyorsunuz. Doğum haritanıza bakın sevgili akrepler. Derece olarak orada bir Satürn özellikle varsa güneş yükselenle birlikte çok daha güçlü ve kalıcı değişim ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bu bir evlilik de olabilir. Bu bir
hayatınızda bu şekilde bir farklılık getirebilir. Bir ayrılık da olabilir ama dediğim gibi önemli bir sürecin başlangıcı olacak sizin için. Yay ve yükselen burcu yay olan dostlar, 12. evinizde bir tutulma yaşayacaksınız. Bir tutulmanın etkileri uzun sürecek. Aslında bir belirsizliği aslında ortadan kaldıracağını söyleyebilirim sizler için. Yaşamınızda yönünüzü kaybetmiş, bazı zaman zaman demoralize olduğunuz, mutsuz olduğunuz, ilişkiler konusunda bir alçalıp bir yükseldiğiniz, duygusal anlamda mesela bazı süreçler yaşıyor olabilirsiniz. İlişkilerinizde bir takım denge sorunları olabilir. Ve bu bir süreden beri sürüyor olabilir. Şimdi bu ayın 25'inden 25 Ekim'den 20 Ocağı kadar olan sürede Mars burada hala güçlü ve etkili olacak. En çok ilişkilerinizle ilgili bir takım gelişmeleri hayatınıza getirecek. Başta partner ilişkileri, evlilikle ilgili konular ve biraz daha kendi iç dünyanızla aslında gerçekten neye ihtiyacınız var, neyi istiyorsunuz? Acaba istediğiniz şey gerçekten sizi tatmin ya da mutlu edecek mi, etmeyecek mi? Egonuz, burada egolarla mı acaba savaşıyoruz gibi önemli farkındalıklar getirecek sevgili yaylar. Bu anlamda en güçlü etkiyi siz alıyorsunuz. 12. ev tutulmaları insanın kendine, özüne dönüşünü, mesela hayattan beklentilerinin değiştiği bir süreci işaret eder. Öncelik sırası değişir hayatımızda. Mesela bir ilişki bizim için çok önemliyse veya orada bir istediğimiz şekilde bir performans yakalayamıyorsak, bir kalıcılık sağlayamıyorsak, eğer bu yönde bir beklentisi olan tabii ki yaysanız, işte bunlarda bazı değişimler getirecek bir süreç olacak. Bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir, bazı yüzleşmeler olacak. Çünkü farkındalıklar ancak aynalanmayla söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu sizin aslında bazı konularda, özellikle ilişkiler bakımından söylüyorum, bakış açınızı değiştirecek bir süreç olacak. Bu alanda mesela çok bilgi sahibi olacaksınız, okuyabilirsiniz. Çok derin araştırmalara gidebilirsiniz. İç dünyanız çok derin zaten. Yani en güçlü iç dünyaya sahip, içinde birçok şeyi biriktiren, farkındalığı çok daha hızlı ilerleyen burç grubusunuz. Özellikle yükselen burcu yay olan arkadaşlar burada daha benim anlattıklarımdan güçlü etki alıyorsunuz. Merkür de sosyal çevrenizde, sizden bağımsız başkaları da belki dahil oluyor senin hayatına gibi. Yani yay burçları çok iyimser insanlardır. Yükselen yaylar, güneşi yay olanlar biraz daha açıktırlar. Sanki her şeylerini herkese anlatırlar. Bunu pek yapmasak mı diye düşünüyorum açıkçası. Sevgili yaylar, ilişkilerinizle ilgili evet beklentileriniz Ocak ayının 20'sine kadar çok önemli kararları almamanızı tavsiye ediyorum ve o süreçten sonra da ilişkilerle ilgili önemli şeyler, konular rayına oturacağını söyleyebilirim. Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olan sevgili dostlar. Evet, bu tutulma en fazla sizin hayatınızda büyük kitlelere ulaşma imkanı verebilir. En güçlü tanışmaları yaşayacak burç grubu olduğunu söyleyebilirim. Sosyal yaşamınızı çok hızlandıran, sosyal gruplar, etkinlikler, davetler, yeni tanışmalar gibi konuları çok fazla hayatınıza getirecek. Ve burada birçok insana yeni ortamlara gireceksiniz. Ve sosyal alanda da oldukça işinize yarayacak, böyle yeni bakış açıları size kazandıracak arkadaş gruplarıyla tanışabilirsiniz. Dikkat de çekeceksiniz bu alanda. Oldukça da başarılı gelişmeler yaşanabilir. İşiniz, mesleki anlamdaki gelişmelerde mesela faydası olacak tanışmalar olabilir. Bazı sağlıkla ilgili gelişmeleri, işte ufak tefek böyle operasyonlar falan olabilir. Estetik veya belki sağlık sorunu olarak. Burada yine belki bir bağlantı kurulabilir. Onun yanı sıra tabii Mars'ın hani biraz hani sağlık alanınızdan geçmesi, sağlığı o yüzden katıyoruz ve aynı zamanda iş hayatınızı da ilgilendirebilir. Eğer çalışıyorsanız tabii ki. Özellikle 25 Ekim 20 Ocak tarihleri arasında bu alandan bir Mars geçiyor. Sağlıkla ilgili konulara ekstra dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü hani sağlık evinden bir Mars geçtiğinde ciddi sağlık sorunları bazen getirebiliyor. Sakarlıklar getirebiliyor. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Ama onun yanı sıra
Mesela çalışıyorsunuz veya beraber çalıştığınız insanlar, iş yerinde de bir takım sorunlar yaşanabilir diyelim. Anlaşmazlıklar, gecikmeler olabilir. Mesela bir imalat yapıyorsunuz, bir teslimatınız var, gecikebilir veya beklediğiniz bir sipariş geç gelebilir gibi konular olabilir veya birlikte çalıştığınız kişilerle de önemli bazı böyle gerginlikler ara sıra yaşatabilir. Mars Retrosu'nda bu anlamda sizin daha dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili Oğlaklar, Merkür'e baktığımda da bana olasılık olarak daha çok sağlık dışında sanki mesleki anlamda aileyi ilgilendiren ve hayatınızın birçok yönünü idare ettiğiniz alandan kaynaklandığını gösteriyor. Yani iş hayatınız da burada daha bir ön plana çıkıyor gibi. Veya mesela çocuğunuzun iş hayatı olabilir. Yani mesleki anlamda bence güzel başarılar elde edebilirsiniz. Bazı yenilikler, yeni girişimler, belki de yeni bir iş yeri açılacak, yeni bir mesleki anlamda gelişme olacak. Bir özgürleşme olabilir, bağımsız bir para kazanma yolu seçeneği olabilir hayatınızda. Çünkü Satürn de bu alandan geçiyor. Bazı konularda bir özgürleşme, bireyselleşme getirebilir yaşamınızda. İş yaşamınızla, iş ve sağlıkla ilgili konulara ve sosyal yaşamınızdaki gelişecek konular daha fazla ön planda olacak sevgili Oğlaklar. Kovalar ve yükselen burcu Kova olan sevgili dostlar. Evet, Akrep burcundaki tutulma sabit bir grup burç olduğunuz için kariyer evinizde meydana geliyor. Doğum haritanızın aldığı etkiye göre tabii ki farklılıklar gösterecektir. Fakat Kova burcunun ilk günlerinde doğmuş bir kovaysanız veya yükselen dereceniz bu ilk derecelerdeyse eğer, özellikle hayatınızın tümünü ilgilendiren bazı gelişmeler getirebilir yaşamınıza. Buna göre mesela belli bir yaş üstündeki kovalar için şunu söyleyebilirim. 1990 Ekim ayının ve 1991'in Ocak ayı arasındaki zaman dilimine bir gidin. O dönemde mesleki anlamda ailevi konularda olabilir, özel yaşamınızda olabilir. Ne gibi durumlar yaşamışsınız? Benzer konular meydana gelebilir. Aynısı asla olmayacak bu arada. Sadece ona yakın gelişmeler, yani hayatınızda önemli bir değişim ve dönüşüm olabilir. Mesela bir kariyer değişimi olabilir. Yaşamınızda yer değişikliği, aileyi ilgilendiren bir takım yenilikler söz konusu olabilir. Çünkü hayatının tepe noktasında gerçekleşen tüm tutulmalar bu alanı etkiler. Bir de aşk, çocuklar, finansla ilgili konularda yine harekette. Çünkü buradan bir Mars retro yapacak. Özellikle destek verdiği için, hani İkizler Burcu'nda sizi destekliyor. Mesela finansal kayıplar yaşamışsanız onları geri getirebilir. Burada yeni kapılar açabilir size. Onun yanı sıra aşk hayatında oldukça hızlı bir süreç yaşatır ilişkilerde. Çocuklarınızla ilgili, mesela çocukları olan kovalar, çocuklarıyla ilgili hızlı sonuçlar mesela getirebilir. İster sağlık olabilir, ister eğitim olabilir, belki de daha yetişkin çocuklarınız var. Onların evlilikle ilgili bazı şartlarını oluşturabilir bu görünüm. Oldukça sizin için önemli yani. Yine size aslında her ne kadar tutulma sert etki yapıyor olsa da, şimdi Mars'ın, işte Terazi burcundaki Merkür'ün olumlu desteğini alıyorsunuz. Mesela bir ticari konuda yeni bir gelişme de yaşatabilir. Bir seyahate çıkarabilir. Eğitimle ilgili bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Yurt dışı bağlantılı bazı geziler, seyahatler veya orada bazı ticari konular ve şunu da hatırlatalım, tabii şu da olabilir. Bir hukuki sürecin de gelişmesine yardım edecek bir durumda olma olasılığı var. Kova burçlarını çoklu olarak etkileyen bir tutulma, hayatının birçok alanında aslında tıkanmışlıkları bence açacak. Çünkü Merkür ve Mars'ın dediğim gibi hava grubunda olması, her ne kadar retro olsa da doğum haritanız da izin veriyorsa, gerçekten bence önemli şekilde bazı kanalları açacak, yeni kapılar açacak sevgili kovalar. Balıklar ve yükselen burcu balık olan dostlar. Evet, Akrep burcundaki tutulma 9. evinizde. Size dost bir tutulma, yine su grubunda olduğu için. Seyahatlere çıkıyorsunuz. Hayatınızda büyük yolculuklara çıkabilirsiniz sevgili balıklar. Hiç gezmediğiniz, görmediğiniz yerlere gitme,
hayallerinize, umutlarınıza, ideallerinize belki de kapı açacak bir tutulma. Çünkü bu alan hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak da iç alemde de bir büyüme verebilir. Yüksek eğitimle ilgili olduğu gibi kişinin ruhsal deneyimleri, metafizikle ilgili mesela konularla da çok alakalıdır. Fakat en fazla ben şöyle söyleyebilirim ki aile içindeki dinamiklerle bağlantılı olacak. Mesela bir yer değişikliği, mesela bir taşınma söz konusu olabilir. Köklü bir durum söz konusu olabilir. Ebeveynlerinizle ilgili veya onların işte nesi olabilir? Mesela şu an Merkür'e bakalım neredeymiş? Merkür ebeveynlerden gelecek bir mirasla mesela gidip bir yerde yaşama gibi. Bir yeni iş açma. Biraz bulunduğunuz ortamdan, bulunduğunuz çevreden sanki özgürleşerek farklı kültürlere merak sarma mesela, eğitimlere olabilir. Kendinizi, kişinin kendisini, kişisel gelişimini de çok ön plana çıkarabilecek bir desteği var bu tutulmanın. Bence balık burçları en olumlu desteği alıyorsunuz bu anlamda. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve bu alanda girişilecek hızlı böyle başlangıçlarla birdenbire hayatınızda öyle hızlı şeyler değişebilir ki sevgili balıklar, siz bile inanamazsınız. Aniden bir başka şehre göç, bir yurt dışı seyahati veya eğitimle ilgili çocuğunuz gider, siz de onun akabinde bazı şeyleri değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Belki de yeni bir iş kapısı açılacak. Böyle bir durum söz konusu olacak sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, bu tutulmalar devam edecek 2023 yılında da. Zaten bu tutulmanın ilk ayağı 2021 yılının Ekim ayında yaşandı. Şimdi hayatımızda o dönem başlayan konular bu tutulmayla birlikte devam ediyor. Bu bir parçalı tutulma. Etkileri ani olabilir, sürpriz olabilir, aniden gelişebilir sevgili dostlar. Dolayısıyla da tabii ikizler olunca, Mars ikizlerde bazı şeyler aniden değişim gösterebilir. İkizler değişken bir grup burç olduğu için beklenmedik şekilde de gelişecek bazı süreçleri başlatacak bir tutulma. Ani olabilecek gelişmeler ama ani kapılar açacak. Ani fırsatlar getirecek hayatlarımıza. Tutulmalar her zaman bizim yapmak isteyip yapamadığımız, cesaret edemediğimiz konuları tetikler. Önümüzde yeni yollar açar. Bu iyi olur, zor olur. Bazen gerçekten duygusal anlamda zorlayıcı olabilir. Ama sonuç olarak bizim için olumlu şeyler getirir sevgili dostlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Yayını izleyip beğendiğiniz, yorum yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.